1927 yılında bir profesör bazı katı maddelerin göründüğünden farklı olarak akışkan olabileceğini kanıtlamak için zifti fanusa koydu ve beklemeye başladı. Damlalar düştü düşmesine ancak hiç kimse bu düşüş anlarını göremedi. Şimdi hep beraber bunun hikayesine tanıklık edelim. ...1927 yılında Avustralya Queensland Üniversitesi'nden Thomas Purnell isimli bir profesör, öğrencilerine her katı olarak gözüken maddenin aslında katı olmayabileceğini, bazı maddelerin akışkanlığının çok düşük olmasından dolayı katı zannedildiğini göstermek amacıyla ilginç bir deney yapmaya karar veriyor. Deneyde günlük hayatımızda en çok yollarda karşımıza çıkan zift ya da asfalt olarak adlandırılan madde kullanılıyor. Zift hem doğada bulunabilen hem de yapay olarak elde edilebilen petrol kökenli bir maddedir. Yol yapımında kullanılırken zift yaklaşık olarak 250 derece sıcaklığa kadar ısıtılarak eritilip akışkan hale gelmesi sağlanır. Normalde ise doğada taş kadar sert şekilde bulunmakta olan bir maddedir. Profesör, ziftin aslında katı değil akışkan bir madde olduğunu gösterebilmek için bir düzenek hazırlar. Huni şeklinde bir camın içerisinde sıcak zift döküyor ve tam 3 yıl boyunca ziftin tamamen soğuyarak kurumasını bekliyor. Madde tamamen kuruyarak kas katı kesildikten sonra 1930 yılında Profesör Huni'nin alt kısmını açıyor, düzeneğin üstünü de bir cam fanus ile kapatarak deneyi başlatıyor. Ancak bu deney öyle sonuçlarını hemen görebileceğiniz türden deneylerden değil. Günler, aylar geçiyor, zift Huni'nin alt kısmından yavaş yavaş damla şeklini alarak aşağı doğru sarkmaya başlıyor. Ama öyle yavaş ilerliyor ki bir damla düşmesi için hava ve ortam şartlarına göre 7 ila 13 yıl arasında bir süre beklenmesi gerekiyor. Bu deney herkesin ilgisini çekiyor. Düzenek üniversitede herkesin görebileceği bir alana konularak izlenmeye alınıyor ve birçok insan deneyi takip etmeye başlıyor. Ve zaman ilerliyor. 8 yıl geçtikten sonra 1938 yılında o gün gelip çatıyor ve ilk damla düşüyor. Düşüyor düşmesine ama öyle ters bir zamanda düşüyor ki damlanın düşüş anına hiç kimse tanıklık edemiyor. Düşünün, 8 yıl bekliyorsunuz ve o anı göremiyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki damlayı beklemeye başlıyor herkes. Deney devam ediyor. Yıllar geçiyor ve 7 yıl sonra sıra geliyor ikinci damlaya. Ve damla düşüyor. Ama o da ne? O damlanın düşüş anını da hiç kimse göremiyor. İkinci damla da etrafta kimsenin olmadığı bir anda düşüyor. Ve bu ana da kimse tanıklık edemiyor. Bu durum deneyi yakından takip eden herkesi üzüyor tabii ki. Hadi bakalım, işin yoksa bekle bir 8 yıl daha. Zaman zift gibi yavaş değil, su gibi akıp geçiyor tabii. 8 yıl daha geçiyor ve sıra geliyor 3. damlaya. Ama işte nasıl lanet bir deneyse artık 3. damlanın düşüş anını da kimse göremiyor. Deneyin başlamasının üzerinden 23 yıl geçiyor, 3 damla düşüyor ama tek bir kişi bile damlaların düştüğü bir ana denk gelemiyor. 4. damlanın yaklaşmasıyla birlikte John Marston isimli bir profesör bu deneyi kafaya takıyor ve deneyi himayesi altına alarak takip etmeye başlıyor. Profesörün 52 yıl boyunca sürecek olan bu takibi hiç de iyi başlamıyor. Yıllar geçiyor, 4, 5 ve 6. damlalar da düşüyor. Ancak ne profesör ne de başka hiç kimse damlaların düştüğü anları göremiyor. 1988 yılında 7. damla düşmeye yaklaştığında profesör artık deneyin başından ayrılmıyor. An be an takip ediyor. Damla o kadar uzuyor ki düştü düşecek. Profesör gidip bir kahve alıp gelerek keyifle o anı görmek istiyor ve kahve almaya gidiyor. Evet, doğru tahmin ettiniz. Profesör geri döndüğünde 7. damla da düşmüş oluyor. Ve ne profesör ne de başkası 7. damlanın da düştüğünü görememiş oluyor. İşin trajik kısmı, bu deneyi 52 yıl boyunca yakından takip eden Profesör John Marston 2013 yılında hiçbir damlanın düşüş anını göremeden hayata gözlerini yumuyor. Deneye dönersek 2000 yılında 8. damla düşme noktasına geliyor ve bu sefer düşüşü kaçırmamak için odaya bir kamera yerleştiriliyor. Önce düşen 7 damlayı teknoloji yokluğunda hiç kimse görememiş olabilir belki. Ama 2000 yılında artık 8. damlanın saklanacak deliği kalmıyor. O gün geliyor ve lanet damla yine kimsenin olmadığı bir anda düşüyor. Ama tabii ki artık kamera kayıtları var. Hemen açılıp bakılıyor kayıtlara. Ama o denesi, damlanın düşüş anı kayıtlarda yok.
Evet, şaka değil, gerçek. Kamera arızalandığı için damlanın düşüş anını kaydedemiyor. İnanılmaz bir olay ama onlarca yıldır herkesin merakla beklediği o büyük an yine kimse tarafından görülmeden ve kaydedilmeden boşa gitmiş oluyor. 1930 yılından beri damlamış olan 8 damlanın 8'inin de düşüş anını hiç kimse göremiyor. Zaman ilerliyor ve sıra geliyor 2014 yılındaki son damlaya. Artık damla teslim olmak zorunda. Onlarca kişi deneyin başında o anı beklemeye başlıyor. Ayrıca deney internetten canlı yayınlanıyor ve binlerce kişi de canlı olarak monitör başında damlanın düşüşünü bekliyor. Bu damlanın artık kaçarı yok. Desek de inanmayın. Damla uzuyor ve o büyük gün geliyor. Damla düşmek üzere. Deneyin başında ve internet üzerinde ise birçok kişi var ve bu anı göz kırpmadan bekliyorlar. Damla düşme noktasına geliyor. Düştü düşecek. Tüm gözler üzerinde ve damla düşemiyor. Sayın seyirciler, evet, damla düşemiyor. İnanılmaz. Bir durun. İyice uzamış olan damla altta duran cam kasenin içinde daha önce düşen damlalardan birikmiş olan zifte temas ediyor ve kopmadan öylece kalıyor. Bunun üzerine yetkililer alttaki kaseyi yerinden kaldırmak için deney düzeneğinin üzerindeki fanusu kaldırıyor ve kaseyi damlanın altından almak için hafifçe hareket ettiriyor. Ve çat, damla kırılıyor. Evet, gerçekten inanılmaz derecede ilginç olaylar silsilesi meydana geliyor. Ve tam 92 yıldır devam etmekte olan ve dünyanın en uzun süren deneyi olarak Guinness Rekorlar kitabına giren bu deney sırasında düşen 9 damlanın hiçbirini ne kimse görebiliyor ne de kayıt altına alabiliyor. Zift damlası deneyi olarak bilinen ve şu an hala devam etmekte olan deneyin 10. damlasının 2020 ile 2030 yılı arası bir tarihte düşmesi bekleniliyor. Ve sanırım artık kaçacak şansı da kalmadı. Yani en azından öyle umuluyor. Bu deney aslında görevini çoktan tamamladı. Yani ziftin akışkan bir madde olduğunu göstermiş oldu. Ama bu deneyin bu kadar uzun bir süredir devam etmesi ve damlaların düşüş anını kimsenin görmemiş olması yüzünden deney insanlarda bir takıntı haline gelerek çok ünlü bir hale geldi. Bir bahis sitesi damlanın ne zaman düşeceğine dair bahis bile açmış. Deney internet üzerinde üniversite sitesinden canlı olarak tüm dünyada takip ediliyor ve 10. damlanın düşeceği an büyük bir merakla bekleniliyor. Sonuçta sonuçlanmış bir deney için neden inat edildiğini düşünebilirsiniz. Ancak insanoğlunun merak duygusu deneyi nasıl başlatmışsa sonucunu da gözleriyle tanıklık etmek istiyor. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, video isteklerinizi iletmek isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz.